Aysun Öz'le Başka Şeylerden merhabalar. Bugün farklı bir ortamdayız. Kültür sanatın dışında aslında farklı bir kültür programı yapıyoruz. Çünkü rally dünyada çok önemli bir kültür ve Türkiye'de yetişen çok genç, çok pırıl pırıl sporcularımız var. Onlardan bir tanesi de Kerem Kazaz. Kerem Kazaz'ı ben geçen yıl Kars'ta, Sarıkamış'ta ilk yarışında izlemiştim ve orada da birinci olmuştu. Zaten Kerem Türkiye'nin en genç rally şampiyonu ve şu anda Dünya Rally Şampiyonası'nda Akropolis yarışında birlikteyiz Kerem'le ve bu yarış içinde çok önemli bir sporcu. 3. olarak şampiyonaya giriyor. Evet. Ve bugün de tanıtım aslında var burada. Ve yarın biz sahada olacağız kendisiyle. Hemen Kerem'le ben birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Biliyorum kafası çok dağınık ama Kerem, Türkiye'nin en genç rally şampiyonusun ve sen daha araba, yani ehliyetin yokken öğrenmeye başlayıp sonra 18'e girer girmez de aslında şampiyon oldun. Çünkü Türkiye'de 18'den önce yarışamıyorsun ama dünyada bu böyle değil. O yüzden sen şu halde bile çok iyi durumdasın hani bizdeki kanunlara göre. Dolayısıyla neler söylersin burada olmak, bu yarışta olmak, en genç şampiyon olmak? Yani tabii Türkiye Rally Şampiyonası tarihinin en genç şampiyon olmak çok gurur verici bir şeydi. Geçen sene çok büyük bir iş yaptık. Yani ilk kez yarıştığım yerlerde zorlansam da sonuç olarak şampiyon oldum. Çok mutluydum. Bu sene ama Gençler Dünya Şampiyonası'ndayız ve ben burada ilk kez yarışıyorum. Yunanistan'da da ilk kez yarışıyorum. Ve bu yarış en zorlu, Dünya Şampiyonası'nın en zorlu yarışı. Çok kırıcı bir yarış, çok sıcak zaten şu an 40 derece. Evet, çok sıcak. O yüzden çok önemli puanlar almamız gerekiyor ama hızlı başlamayı düşünmüyoruz bu yarışa. Çünkü ne kadar risk alırsak o kadar hata yapma şansımız ve hatta arabayı kırma şansımız artar. Bu yarışta puan odaklı yarışacağız. Team Petrol Ofisi takımın içerisindesin ve biz buraya hep beraber geldik. Hani o takımın içinde olmak da, hani Türkiye'den bir yarışçı olmak da ki en genç aynı yaşta 2 sporcu var şu anda bu şampiyonada. Seninle aynı yaşta sanırım diyelim. Rakiplerin de güçlü ama yine de bu şampiyonaya 3. olarak gelmek de çok önemli, öyle değil mi? Senin için bir avantaj olsa gerek. Bir de dünyanın en zorlu parkurlarından biri diyebiliyorum burayı. Ya aslında Marmaris'ten sonra Marmaris ve RC geçmişte o da çok zorlu bir parkurdu. Yunanistan büyük ihtimalle 2. en zorlu yarış. Burada rakiplerimiz tabii ki çok. Dünya Gençler Şampiyonası en iyi gençlerin olduğu yer. Yani yaş aralığı tabii yani 18'den 27'ye kadar gidiyor. 3. geldik bu yarışa. Portekiz'de çok güzel puanlar alarak zaten 3.'ye çıktık ilk podyumumuzu yaparak. Burası biraz daha zorlu ve biraz daha şans da içine girecek bu yarışta. O yüzden lider olarak ayrılma şansımız da var. Umarım öyle olacak. İnşallah. Peki bu sporla ilgili Türkiye'de neticede bu sporu yapmak kolay bir şey değil. Çünkü şartlar diğer ülkelere göre farklı. Bu spor için kolay bir ülke değiliz ama sen bu işe gönül verip, tabii babanın da etkisi vardır muhakkak ama bu kadar büyük bir başarıyla buraya gelmek de önemli. Seni örnek alanlara ne söylemek istersin? Bu arada buraya girdiğinde popstar gibi karşılandın. Alkışlar, işte şapka imzalatanlar. Ne önerirsin? Hata yapmaktan asla kaçınmamak gerekiyor. Çünkü ben bir sürü hata yaparak buraya geldim. Ama her zaman hatalardan çok büyük dersler çıkardık. Yani özellikle ilk sezonunda büyük kazam olmuştu. Ondan sonra korkarak ve zorluklarla geri dönmüş olsak da hep daha iyi bir şekilde döndük. Ve hep daha iyi pilotlardan bir şeyler kaparak gelmeleri gerekiyor burada. Hatalardan ders almak lazım. O zaman hem sana hem Team Petrol Ofisi'ne başarılar diliyoruz. Yürekten inanıyoruz. Çok iyi sonuçlar alacaksın burada. Çok teşekkürler. Seni yarışa uğurlamak istiyorum çünkü gözün ve kalbin orada. Teşekkür ederim. Evet, Kerem'le bu kadardı. Görüşmek üzere.